Bu örneğimizde SolidCam içerisinde fikstür tanımlamayı öğreneceğiz. Parçamızın sıfırı tanımlanmış durumda. Fakat parçamızı nasıl tanımlıyoruz arkadaşlar? Önce SolidWorks ortamında parçamızı kullanarak mengeneye montajı yapıyoruz. SolidWorks ortamında montajı yaptıktan sonra SolidCam yeni freze diyerek normal hiç fikstür yokmuş gibi cam parçamızı tanıtıyoruz. Burada ne yapılmış durumda? Deliğin merkezinde sıfır tanımlanmış durumda. Arkasından ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? İşleri tanımlamaya başlamadan önce mevcut montajımızdaki mengeneyi fikstür olarak tanımlamamız gerekiyor. İşler, sağa tıkladığımızda fikstür tanımlama var arkadaşlar en altta. Fikstür tanımlamaya basıyoruz. Fikstür tanımlamaya bastığımız zaman tanımla 3D model diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Katı modelimizi seçtik. Göster dersek arkadaşlar iki parçadan oluşan montajımızı seçmiş durumdayız. Onay veriyoruz. Gördüğünüz gibi işlerin altında Make 1.1 ve Fixture tanımlanmış durumda. Bu Fixture'de tanımlayacağımız işlemleri artık Fixture üzerinde sağ tuş yapıp operasyon ekliyoruz. Geldim burada arkadaşlar. Ne yapabilirim? Bir havuz işlemi tanımlayalım. Geometriye tanımla dedim. Gelip mesela şu havuzu boşaltalım. Çoklu zincir ekle diyorum. Ne yaptım? Tabanı seçtim. Onay veriyorum. Takım. Altalık bir takım seçtim. Seviyeler. İş üst düzlemi. Havuz derinliği. 2 mm 2 mm dedim. Hatta havuz derinliğini şurası olarak seçelim. Teknoloji, bağlantılar şu an bunları göstermek değil amacımız. O yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum. Baktığımız zaman arkadaşlar simülasyon oluştu Hostgate'de. Katı simülasyona geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tanımlamış olduğum fikstür dahil simülasyon yapabiliyorum. Bu bizim açımızdan çok önemli. Özellikle çok eksenli parçalarda, 4 ve 5 eksen parçalarda tezgah dönüşleri yaparken herhangi bir problem olacak mı, olmayacak mı? Ya da parçanın etrafını dönerken fikstürle ilgili herhangi bir işte bu mengene olabilir, herhangi bir fikstür olabilir, bağlama aparatı olabilir. Herhangi bir problem olacak mı? Mengeneyi kesme ihtimalimiz var mı? Bunları çok net görebiliriz. Mengeneler için koruma tanımlayabiliriz. Ve program içerisinde birden fazla fikstür tanımlamamız mümkün arkadaşlar. Yani ne olabilir? Bir parça önce bir bağlama aparatında, sonra farklı bir bağlama aparatında işlenebilir. O gibi durumlarda işler bittikten sonra tekrar fikstür tanımla deyip burada tekrar fikstür tanımla deyip listemizde ikinci bir fikstür tanımlayıp aynen burada olduğu gibi o fikstürün altında yeni işlemler tanımlayabiliriz. SolidCam burada SolidWorks'ün konfigürasyon özelliğini kullanıp cam parçasının farklı mengenelerdeki hallerini kaydedecektir ve simülasyon yaptığımızda başka fikstürlerde parçanın simülasyonunu çok rahat katı olarak kontrol edip çarpma testlerini yapabiliriz. Burada SolidWorks'ün en büyük rahatlığı arkadaşlar fikstür tanımlamada SolidWorks içerisinde konfigürasyon tanımlanabiliyor olması ve montaj ortamında cam yapılabiliyor olması. Bu sayede istediğimiz kadar ve istediğimiz şekilde fikstürü SolidWorks ortamında parçamıza mate edip yani montajlayıp daha sonra cam parçası tanımlayabiliriz.